Herkese selam. Umarız herkes iyi ve güvendedir. Malum hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz ve tüm dünyayı etkileyen bir tarihe tanıklık ediyoruz. Yaşadığımız bu olayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyoruz ama biz doğanın insanlığa bir isyanı, bir tokadı olarak görüyoruz. Belki biraz klişe ama her şeyin başı sağlık sözünün, sevdiklerimize sarılmanın, sokaklarda dolaşmanın veya özgürce seyahat edebilmenin değerini daha iyi anladığımız günler yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki biz seyahat ile ilgili içerikler üretmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 senedir de hayalini kurduğumuz dünya turu planımız için hayatımızı değiştirdik ve değiştirmeye de devam ediyorduk. Hatta bunu size 2 ay önce çektiğimiz yeni yıl hedefleri videomuzda da biraz çıtlatmıştık. Evet. Maalesef yola çıkmamıza çok kısa bir süre kala böyle bir durum patlak verdi ve bizim de planlarımız biraz sekteye uğradı. Hatta rotamız Asya ile başlayacaktı. Virüs de Çin'de patlak verdi ve çevre ülkelere yayılınca biz hemen alternatif bir rota yaptık. İşte Amerika, Güney Amerika gibi bir rota hemen çizdik. Fakat virüs kıtalar arası değişik bir hal almaya başlayınca da biz bütün planlarımızı ertelemiş bulunduk. Erteledik diyoruz çünkü bu sürecin nasıl sonlanacağı, ne zaman sonlanacağı da belli değil. Fakat bireysel ve toplumsal olarak alınan tedbirlere uyulduktan sonra bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Her şey düzelecek ve her şey kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyoruz. Ama şimdi evde kalma ve sabretme zamanı. Evde kaldığımız bu süreçte birçoğumuz hep ertelediğimiz, zaman ayıramadığımız şeyleri yapma veya yapmaktan keyif duyduğumuz şeyleri daha fazla yapma fırsatı bulduk. Bizim için bunlardan bir tanesi de film izlemek. Biz de bize bu zamana kadar ilham veren ve motivasyon sağlayan seyahat ile ilgili filmleri bir araya getirmek ve sizinle paylaşmak istedik. Aralarında birden fazla izlediklerimiz de oldu, yeni tanıştıklarımız da oldu. Siz de bizim gibi seyahat ile ilgili filmler seyretmeyi seviyorsanız hayatınızda en az bir kere izlemeye şans vermeniz gereken filmleri şimdi sıralamaya başlıyoruz. İlk filmimiz The Beach, yani kumsal. Richard karakterini canlandıran Leonardo DiCaprio'nun başrolünü aldığı bu film Tayland'da geçiyor. Richard'ın Bangkok'ta Koh Sanot'taki bir hostelde başlayan macerası yine aynı hostelde tanıştığı bir Fransız çiftle birlikte Phi adasındaki gizli kumsalı bulmaya çalışmasıyla devam ediyor. Hatta filmde arayıp da bulmaya çalıştıkları yer Maya Bay. O cennet gibi yerin günümüzdeki halinin nasıl olduğunu görmeniz için şuraya bir yere birkaç fotoğrafını bırakalım. Özellikle bu filmden sonra çok büyük turist akınına uğramış ve girişler kısıtlandırılmış sonradan. Bu film dönemin gezgin ruhunu yansıtan çok güzel filmlerden biri. Hatta müzikleri de çok güzel eşlik ediyor. Bir de eğer buralara gittiyseniz daha önceden bu film hatıralarınızı tekrardan canlandıracak. Ben de 15 kere izlemişimdir zaten bu filmi. Artık ne hatıralar canlanıyorsa. Film psikolojik gerilim türünde de olduğu için aynı zamanda o cennet ortamında yaratılan o ütopik yaşamın nasıl cinnet ortamına dönüştüğüne tanık olacaksınız. Ama o raddeye gelene kadar manzaraların ve filmin tadını çıkarmaya bakın. Film Alex Garland'ın aynı adlı kitabından uyarlama. Kitabın daha güzel olduğunu söyleyenler de var. Ben okumadım filmini. Filmini okumadım ama. Ayrıca Leonardo DiCaprio bu filmde en kötü aktör ahududu ödülüne layık görülmüş. O yüzden fazla böyle oyunculuğuna takılmayın deriz. Yani evet, çok çiğ kalmış. Ben Leonardo DiCaprio değil de Matt Damon olsaydı en azından. Evet, Matt Damon. Olabilirmiş yani. Buradan yetkililere seslenmek isterdik ama evet. çok geç. İkinci filmimiz Diarios de Motocicleta. Yani motosiklet günlüğü. 1950'li yılların başlarında genç doktor adayı Che Guevara'nın ve arkadaşı Alberto'nun motosikletlerini atlayıp Arjantin'den başlayarak ve herhangi bir amaç gütmeden Latin Amerika yolculuğunu anlatan biyografik bir film. Alberto neşeli, hatta biraz gevşek bir karakter. Che Guevara da tam tersine daha cool, yardımsever, nazik ve dürüst bir karakter. Yol boyunca kaldıkları yerlerin, tanıştıkları insanların, gördükleri zorlukların bu iki karakterin hayat hakkındaki düşüncelerini nasıl değiştirdiğini ve şekillendirdiğini görüyorsunuz. Tabii ki de en çok da Che'nin. Bu yüzden filmin ilk yarısında izleyecekleriniz ikinci yarısından çok daha farklı şeyler olacak. Film ile ilgili ideolojik ve siyasi kısmı bir tarafa koyacak olursak aslında yolun ya da yolda olmanın insanın düşüncelerini nasıl evrittiğini ve dönüştürdüğünü görüyorsunuz. İçinizde var olan ama henüz gün yüzüne çıkmamış, hatta belki orada olduğundan bile haberdar olmadığınız fikirleri yolun yavaş yavaş nasıl ortaya çıkarabileceğini görüyorsunuz. Bu da zaten bu filmin bizim listemize girmesindeki en büyük etken. Üçüncü filmimiz Lea ve Ben. Evet, sizi Latin Amerika'ya götürecek bir film daha. Ölümcül ve genetik bir akciğer hastalığı olan Lea'nın modern tıbbı ve tedaviyi reddedip çözümü alternatif tıpta görerek çok yakın arkadaşı Camille ile birlikte hem bu tedavileri denemek hem de yaşamayı değer kılan şeyin ne olduğunu aramak için Latin Amerika'ya seyahatlerini anlatan belgesel bir film. Lea hasta olmasına rağmen daha dışa dönük, daha pozitif bir insan. Arkadaşı Camille ise daha içine kapanık ve Lea
Amerika'yı çok seven, sürekli ona yardım etmeye çalışan bir karakter. Filmi yöneten ve çeken de Camille. Kamerayı sürekli onun elinde ve olayları sürekli onun gözünden göreceksiniz. Filmle ilgili en sevdiğimiz şey de bu aslında. Yani görüntüler çok doğal. Çekimler vlog havasında olmuş. Hatta her şey o kadar gerçek ve doğal ki sanki onlarla gezen üçüncü bir kişi gibi görüyorsunuz kendinizi. Bazen Leia ile Peru'da bir hamakta sallanıp bazen de Şili'de Atacama çölünde birlikte yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bazen Meksika'nın çok renkli bir köyünde uyanıp bazen de Amazon'da bir ayının ortasında kendinizi bulabiliyorsunuz. Çok bilinmeyen ama seyahat severler için bonus olabilecek bir film diyebiliriz. Bir sonraki filmimiz Expedition Happiness. Ne zaman izlemiştik biz seninle onu? 2 sene oldu herhalde. Evet. Kahramanlarımız genç Alman bir çift. Yanlarına köpeklerini de alarak Amerika'ya gidiyorlar ve orada bir okul otobüsü satın alıyorlar ve bunu kendi elleriyle bir karavana dönüştürüyorlar. Sonra Kanada, Alaska, Amerika ve Meksika'yı yaptıkları bu karavan ile birlikte çok da planlı olmadan gezmeye başlıyorlar. Yol boyunca yemek yedikleri yerler, geçtikleri manzaralar, bir anda çalan şarkılar, geçirdikleri tüm keyifli anların yanında köpeklerinin hastalanması, yaşadıkları vize sorunları gibi olumsuzluklara da şahit oluyorsunuz. Bu arada esas kız Mowgli olarak bilinen bir müzisyen. Filmde çalan şarkılar da onun şarkıları. Ve tüm bu yaşananları onun yarattığı şarkılar ile filmin içerisine daha da girerek izliyorsunuz. Hatta şarkılar o kadar güzel ki bazen bir Spotify'dan açıyoruz. Bağımsız olarak dinliyoruz yani. Aynen. Herkesin yapmak istediği ama herkesin cesaret edemediği bir şeyi yapabilmeleri ne kadar takdire şayan olsa da filmin sonuna doğru sanırım toparlayamayacağım. Artık o kısmını da izleyerek görün. Bir diğer filmimiz Tibet'te 7 yıl. Başrolünde Brad Pitt'in oynadığı ve hatta inanılmaz bir oyunculuk sergilediği 97 yılı yapımı gerçek hayattan uyarlanmış bir film. İkinci Dünya Savaşı zamanında Avusturyalı bir dağcı olan Henry'in Himalayalara tırmanmak için yola çıkmasıyla başlıyor hikaye. Bir takım olaylar silsilesi sonrası kendini Tibet'te buluyor ve burada Budizm ile tanışıyor. Burada tanıştığı Dalai Lama ve ondan öğrendikleri dağcının tüm hayatını değiştirmesine ve geride bıraktıklarını sorgulamasına neden oluyor. O dönemdeki Çin ile Tibet arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna değinen bu filmde çok ilginç bir şey var ki o da bu film yayınlanmasından sonra Brad Pitt'in Çin'e girişinin yasaklanmış olması. Tibet'in kültürünün çok güzel işlendiğini düşündüğümüz bu filmde sevdiğimiz şeylerden biri de karakterlerin arasında geçen diyaloglar ve sözler. Bunlardan bir tanesi de şöyle. Ben söyleyeyim bu arada. Söyle zaten çok zor. Tek seferde söylemeye çalışacağım. Hadi bakalım. Siz hayatın her döneminde zirveye tırmanmayı başaranlara saygı duyarken biz kendi egolarını terk edebilene saygı duyarız. Diğer bir filmimiz Ye, Sev, Dua Et yani Eat, Pray, Love. Sizi İtalya, Hindistan ve Bali gibi çok farklı yerlere götürecek yine bir kitap uyarlaması olan ve başrolünde Amerikalı yazar Liz'e hayat veren Julia Roberts var. Filmin sonlarına doğru da oyuna girecek olan diğer başrolde Javier Bardem. Liz'in içindeki boşluğu doldurmak ve mutluluğu aramak için yaşamış olduğu başarısız bir evlilik ve bir ilişki sonrasında İtalya'ya gitmesiyle başladığı bu serüven Bali'de aşkı bulmasıyla sona eriyor. Aslında bu filmin seveni olduğu kadar sevmeyeni, hatta acımasızca eleştirini de çok fazla. Ama bizce bu sizin filmde neye odaklanacağınıza bağlı olarak değişecektir. Mesela biz İtalya kısmındaki yemek ve ziyafet sahnelerine, kurulan dostluklara ve İtalyanların eğlenmeyi nasıl iyi becerebildiklerini izlemeyi çok sevdik. Hindistan'ın büyüsü ve keşmekeşi zaten bambaşka. Bali ise en çok görmeyi istediğimiz yerlerden biri olduğu için film izleme nedenlerimizden biriydi. Filmde geçen ve yine içinde olduğumuz şu günlerde bizi bir kez daha düşündürten sözlerden bir tanesi de şu oldu. Onu da ben söyleyeyim bari. Sen söyledi. Yıkım dönüşüme giden yoldur. Özetleyecek olursak filmin psikolojik kısmını bir tarafa bırakıp göreceğiniz yerlere ve karakterler arasında geçen diyaloglara ve sözlere odaklanırsanız filmi zevkle izleyeceğinizi düşünüyoruz. Ha bir de küçük bir tavsiyemiz olacak. Filmi açken izlemeyin. Ve son filmimiz çoğu seyahat severin ve hatta sevmeyenlerin bile favori filmi olan Into the Wild. Bizim de bu listedeki olmazsa olmazımız. Yine bir kendini bulma hikayesi ve bir kitap uyarlaması olan gerçek bir hikaye. 23 yaşındaki Amerikalı bir genç olan Christopher McCandless toplumun dayattığı kuralları kabul etmeyip üniversiteyi iyi bir dereceyle bitirip ve sahip olduğu tüm mal varlığını bir hayır kurumuna bağışladıktan sonra
otostop ile Alaska'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte birçok yol hikayesi de biriktirip en son ulaştığı Alaska'da bulduğu bir minibüste Vahşi Doğu'nun bir parçası olmaya çalışır. Tabi izlerken yine muhteşem şarkılarıyla kredisini vermek istediğimiz Eddie Vedder filmden alacağınız hazzın katını çıkartıyor diyebiliriz. Filmde geçen diyaloglar sizi bir duvardan alıp ötekine çarpıyor. Üzerinde saatlerce düşünesiniz geliyor. O yüzden burada size öyle bir diyalog ya da söz söylemek istemiyoruz. Bu filmle ilgili çok ilginç bir olay da filmden sonra ünlenen terk edilmiş minibüse ulaşmak için doğa yolculuğuna çıkan yeni evli çiftten kadın olanı nehri geçmek isterken akıntıya kapılıp hayatını kaybediyor. Hatta bunun yanında minibüse ulaşmak için kaybolan başka insanlar da olduğu söyleniyor. Bizim en sevdiğimiz, eğer seyahat etmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeyi seviyorsanız mutlaka izlemeniz gerekenler diyebileceğimiz filmlerin listesi bu şekildeydi. Aslında seyahatle ilgili izlediğimiz başka filmler de oldu ama bizi en çok etkileyenler bunlardı. Eğer sizin de seyahatle ilgili mutlaka izlemeniz gerek dediğiniz filmler varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Evde kaldığımız bu süreci en keyifli ve verimli şekilde geçirmeye çalışıp birbirimize destek olarak yaşadığımız bu zorlu süreci en hafif zararla ve en hızlı şekilde atlatacağımızı umuyoruz. Hepinize çok çok sevgiler. Evde kalın.